...27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın. Kayıp bilgiler, gizli katman, derin gerçekler, bilinmeyen dosyalar. Metafizik arşiv, kadim sırlar. Ay ve güneş tutulmalarının sırrı, burçların arkasındaki program, cinlerin burç okuması, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in neden var oldukları, kıyamet alametleri, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 21 sayıları, 7 uyurlar ve şahmeran gerçekleri, Gargat ağacı ve kıyamet ilişkisi, 2030 olası senaryolar, Ab-ı hayat şifresi, Adolf Hitler'in metafizik sırları, Ahit sandığının sırrı, Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman, Hazreti Süleyman'ın cinlerle iletişimi. Şiva, Aksaçlılar, Hatay Amik Ovası'nda ne saklı, Anunnakiler. Melekler kaç sınıfa ayrılır, cinlerin yaşamları, cinler insan bedenine nasıl girer, cinlerin isimleri, cinlerin tüm hayatı, aynaların geçiş noktası, astral seyahat, kanal olma hakkında her şey, kına yakılmasının anlamı, cinlerin define buldurması, cinler şifacılıkta kullanılır mı, cinlerin altın merakının sebebi, Codex Gigas şeytan İncili, Çin, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal ilişkisi, tılsım nedir ve çeşitleri, büyü nedir ve çeşitleri, metafizik istihbarat, dikili taş, Ayasofya ve İstanbul'un tılsımları, istihbarat savaşları, Kabala'nın 72 isimli uygulaması, Kabe'nin sırları, Kaf Dağı ve gidilen kapılar, Kapadokya'nın varlık sebebi, Karabasan, çöp evlerin anlamı, toplumda yaşanan cinnet olaylarının perde arkası. Atlantis ve Mu, Kenzül Arş duası ve sırları, korkunun nedeni, Lokman Hekim, görünmezlik nasıl oluyor, cinler nasıl bedenlenir? Cin insan melezi var mı? Metafizik zihin kontrolü. İsrafil, Mikail ve Azrail, vampirler ve hikayeleri, muallak taşı, Mısır piramitlerinin sırrı, nazar değmesi, Nikola Tesla ve Atatürk'ün ilişkisi, Pers ölümsüzleri, Piri Reis'in haritasının şifresi, ruhlar alemi hakkında her şey, rüya neden görüyorsunuz? Tapınak şövalyelerinin bilinmeyenleri, Türkiye'deki Torium, Elon Musk kim? Vefk nedir? Çeşitleri. Yahya Efendi'nin hikayesi ve sırrı. Yecüc Mecüc hakkında bilmedikleriniz. Büyü nedir? Filmlerdeki metafizik bilgiler. Hitit ve Frigya. Illuminati, Masonlar. Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa ilişkisi. Diatlov geçidi. Celceliotiye ve cinler hakkında bilinmeyenler. Dişi ve erilin bitmeyen kavgası. Cinnet geçirmek nedir? Böyle buyurdu Zerdüş. Derin ekonomik kriz. Bu konular hakkında sizin yaşadığınız olaylar varsa lütfen yorumlara da yazın. 27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın diyoruz. Hepinizi bekliyorum. Selam arkadaşlar. Bugün farklı bir konuyu ele alalım. Aslında o kadar çok yer var ki Anadolu'nun her yeri dolu. Gizlerle, sırlarla. Ama ben Uludağ'dan başlayacağım. Daha doğrusu önce bir Ayasofya'ya uğrayalım, İstanbul'a uğrayalım. Vordonisi'ye uğrayalım. Konuşacağımız çok konu var. Evet, Uludağ'la başlayalım. Uludağ'ı biliyorsunuz ama Uludağ'daki bana sorarsan en büyük sır Volcan Voyvoda. Bu kişi bir Bulgar aslında ve Osmanlı'nın batışında da çok fazla etkisi olmuş. Kendisinin bir akrabası var. Emin Bey isminde bilinen bir paşa. Ve Bulgaristan'daki o bölgeden sorumlu. Bu Voyvoda'ya da bilgiler veriyor, sızdırıyor. Osmanlı paşası bu. Yollarla ilgili özellikle ne zaman? 1775'te doğmuş olan birisi bu. Yani 1700'lerin sonu, 1800'lerin başı gibi olan bir zamanda. Bu kişi yoksul Bulgarlara yardım etmek amacıyla kervanları bir eşkıya sonuçta soyuyor. Ama asker olarak da biliniyor. Kervanları bayağı soymaya başlıyor, yıllarca da devam ediyor. İlk başta yaptığı hareketler çok güzel. Çünkü yoksul halka yardım ettiği gibi görünüyor. Ama ardından bu çok fazla ileriye gidiyor. Develer dolusu altınlar, mücevherler ve Vatikan'la da ilişki kuruyor. Vatikan bunun peşine düşüyor.
Çok iyi bir eşkıya olduğu için, etrafında da bir eşkıya ordusu oluşturduğu için, bazı belgelerin ortaya çıkması için bunu kullanmaya çalışıyorlar. Çok iyi bir hırsız olduğu için daha doğrusu. Daha sonra bu Volcan Voyvoda Uludağ'a geçiyor. Uludağ'da da yaptığı işler şu. Mesela anne babasını öldürdüğü küçük bir kız çocuğunu yanına alıyor. Sonra mağarada kazılar yaptırtıyor. Uludağ'da bir köydeki mağarada. Oradaki işçileri önce yediriyor, içiriyor, sonra zehirleyerek öldürüyor. Amacı da şu, oraya sakladığı altınları koruyacak olan cin tayfesi diyelim ya da varlıklar, eterik varlıklar, onlara kurban vermek için. Çünkü biliyorsunuz altını seviyor bu arkadaşlar, kurbanı da seviyorlar. Bu aynı zamanda bu Volcan Voyvoda çok büyük bir majisyen, büyücü. Bu adam denir ki topladığı altınlar, mücevherat, işte aklına ne gelirse tonlarca altını Uludağ'da ve Romanya'da, İznik'te, Bulgaristan'da belli bölgelere gömmüş. Bu özellikle eski İpek yolu üzerindeki kervanları soyduğu altınları da belli bölgelere gömüyor. Yıllar boyunca da bu adamın gömdüğü yerleri mezar kazıcılar çok fazla bulmaya çalışmışlar. Halen daha çalışıyorlar. Uludağ'da da yapıyorlar. Hatta bazı kişilerin de bilinmeyen şekilde öldürüldüğünü biliyorum. Cesetlerinin parçalanmış olarak bulunduğunu da biliyorum. Şimdi bu Uludağ'da olan şey hem Vatikan'la ilgili hem de İznik Konsülü ile ilgili. İznik Konsülü'ndeki 2. konsey özellikle İsa'nın oluşturduğu 4 nüsha ölmeden önce oluşturdu. Bununla ilgili bu Volcan Voyvoda olayı. İşin arka planında başka durumlar var altından ziyade. Yani bulunmasını istemedikleri asıl İncil'le alakalı durum. Asıl İncil'le ilgili nüshaların olduğu, bunlardan bir tanesinin Uludağ'da olduğu, İznik'te de olabilir bu arada ve Vatikan'ın da bunun peşinde olduğu için Volcan Voyvoda'ya çok büyük altınlar verdi. Bu arada Uludağ'ın eski ismi Keşiş Dağı'dır ve oradaki keşişleri onlardan bilgileri aldıktan sonra Volcan Voyvoda'nın hepsini öldürdü, kesti de bilgisi var. Ve Vatikan'ın aslında bunun peşinde olduğu için bu adama çok büyük altınlar verdiği de söylencede. Sadece bu eşkıya kervanlardan almıyor yani. Aynı zamanda Vatikan'dan da buna bayağı bir altın geliyor. Ve bu nüshaların bir şekilde belki de elde edildiği, Vatikan tarafından götürüldüğü, bunun bilinmesinin istenmediği, çünkü eğer bilinirse Hristiyanlığa büyük zarar geleceği, Katoliklere özellikle, bu Uludağ'daki mesele altın meselesi değil. Fakat işin arka tarafında İstanbul önemli olan eski Konstantin'i tekrar elde etmek, Ortodokslarla da ilgili durum çok farklı. Kurtuluş Savaşı'nın da arkasında başka gizler var arkadaşlar. Eğer bazı durumları açıklarsam pek doğru olmayabilir, o yüzden biraz susacağım. Ama şunu bilin ki Osmanlı'nın batışının arkasında ciddi Rus Ortodoksları ve diğer bütün Ortodokslar işin içindedir. O yüzden Lenin farklı bir plan uygulamıştır. Bu Uludağ'daki mesele sadece altın meselesi değil, anlayacağınız. Yani yine Hristiyanlıkla ilgili bilinmesi istenmeyen belgelerin hepsinin alınmadığıyla ilgili. İzmit'le Uludağ arasında da tüneller olduğu, hatta yerin altında altın dükkanlarından oluşan şehir gibi bölgelerin olduğu da rivayet ediliyor. Bunlar şu anda da biliniyor aslında. Bu tünelleri kullanarak Volcan Voyvoda kaçıyor Romanya'ya. Romanya'da da ölüyor. Ancak bu adam Osmanlı'ya o kadar büyük zarar vermiş ki Yeniçerilerin de bir kısmını yine bu eşkıyalığa sokmuş. Altın için tabii ki. Ve Yeniçeriler bunun yolundan giderek daha sonra Osmanlı'nın batışını hızlandırmışlar. İsyan eden Yeniçerilerden bahsediyorum. 1875
yılları gibi Yeniçerilerin yaşadığı olay. Fakat bunun startını veren bu Volcan Voyvoda. Osmanlı'nın batışında bu adamın çok büyük katkısı o dönemlerden, yaşadığı dönemden başlıyor. Sonra da bunu taklit eden başka Volcan Voyvodalar da çıkmış. Bir tane de değil. Yani bu ismi kullanarak başkaları da ortaya çıkmış Osmanlı'nın bu son döneminde. Çok kötü ruhlu bir insan, majisyen bir insan. Çok fazla insanı öldürmüş. Varlıklara çocuk kurban etmiş. Bu tür şeyleri var. Kan ayinleri yapmış. Yani magik olayları iyi biliyormuş bu adam. Maalesef Osmanlı'da batışını bu kötücül varlıklar getirmiş. Ben insan bile demiyorum bu Volcan Voyvoda ve bunun taraftarlarına. Fakat Bulgarlar bunu milli kahraman olarak görüyorlar. Heykelini bile yapmışlar. Her sene törenler yapıyorlar bu adam için. Kendilerini özgürleştirdiği, Osmanlı'dan ayırdığı için. Hristiyanlıkla ilgili Ayasofya kısmına gelirsek, hepsini birleştirmek istiyorum. Bu önemli bir konu çünkü. Vordonice adasını bilirsiniz. Vordonice adası bir maji merkeziydi. Alüvyonlardan oluşan bir ada aslında. Bu Prens adaları hepsi kayalık olmasına rağmen bir tek bu alüvyonlardan oluşuyor. Ve Büyük İstanbul depremi sırasında da suların altına gömülüyor. Herhalde su ile mesafesi 3 metre civarında olsa gerek. Alttaki binalar da görülüyor. Bu Vordonice adasına Avrupa'dan kaçan cadılar, majisyenler, çünkü Katoliklerin şifacılar tabii bunların hepsinde droidleri, droidistleri, Keltlere dayanıyor bunların aslında. Delphi tapınağına dayanıyor aslında olay. Onların da merkezi Orta Asya'dan gelmiş. Orta Asya'dan gelen Keltlerin zaman içerisinde Avrupa'da yayılmış halleri bunlar aslında. Germenler de diyebiliriz, Keltler de diyebiliriz. İki ayrı grup. Fakat Katolikler, şifacılar çok fazla para kazandıkları için onların paralarına göz dikmişler. Dini çevreler, Katolikler bu parayı elde etmek için de cadı avına çıkmışlar ve bu cadıların, daha doğrusu kamların, özellikle kadın şifacıların öldürülmesinin en büyük sebebi onların elde ettikleri kazanç. Dinin, Allah'ın adını kullanan insanların paraya olan düşkünlükleri bu insanların kazandıkları paraya göz dikmelerine sebep olmuş. Ama bu cadı avı daha sonraki Engizisyon zamanındaki kadar kötü olmamakla birlikte yine de o zamanlar, yani 900'lü 800'ün sonları, 900'lü yıllarda yine Patrick Fatius'un olduğu dönemlerde hepsi kaçıyorlar. Çünkü Ortodokslar, Doğu Roma İmparatorluğu bunlara kucak açıyor. Onlara imkan veriyor, yer veriyor. Ve Vordonice sularla çevrili olduğu için onlar için sığınak gibi bir yer. Fakat aynı zamanda bunlar bir takım varlıkları da kullanıyorlar maji yaparken. Cinleri kullanıyorlar tabii ki. Bunları kullanırken de İstanbul'dan uzaklaştırmak, su ile izole etmek üzere bu adada onları aslında biraz da hapsediyorlar. Orada yaşamalarını sağlıyorlar. Bu şifacıların, bu majisyenlerin gece ritüeller yaptıkları biliniyor sabaha kadar. Gece ortaya çıkan varlıklar farklı. Bu varlıkları fiziksel olarak da düşünebilirsiniz. Böcek türleri de, bir takım kuş, yarasa gibi hem fiziksel hem metafizik varlıklar geceliğin farklı çalışıyorlar. Çünkü ayın etkisi de var. Özellikle dolunay zamanlarında bu varlıklar maksimum seviyede enerji çekerler aydan. Ay nedir? Ay dünyayı yöneten bir kontrol mekanizması, illüzyonu. Bizim simülasyonumuzu yöneten kontrol mekanizması. Bizim illüzyonumuz ay üzerinden yönetiliyor. Ay neyi yönetir? Suyu yönetir. Bu dünya nedir? Bir su gezegeni. İç bükey, dış bükey, ayna, su aynası. Biz neyiz? Su varlıklarıyız. Yaşayan her şey, insan, bitki, hayvan, böcek, hepimiz su varlığıyız. Su kanla alakalı. Kanda ciddi bir akaşik kayıt hafızası var. Ve duyguları yönetiyor aslında. Dalak denilen bir organ var ve kanla alakalı. Duyguları yönettiği zaman da özgür irade ile insan seçim yapıyor. Ve sen bu yaptığın seçimlerden dolayı daha sonra yargılanırsın ahirette. Biz seçimlerimizle her şanda
Yaradan'ın kendini yeniden yaratmasını sağlayan onun ruh can kopyalarıyız. Parçacık dalga boylarının parçacığa dönmüş hali, özde ruh varlıklarıyız. Bu konuları bir kenara bırakalım. Bunları çok anlatıyorum. Vordonis'e geldiğimizde Vordonis adasında çok ciddi majik olaylar ve pagan ritüeller yapılıyor. Ama bunlar özde pozitif anlamda düşünürsek Droidlere, Droidistlere, Keltlere dayanıyor. Yani Delphi Tapınağı'nın geleneği aslında oradan kaçanların daha sonraki. O zamanlar yani 900'lü yıllarda yaşayan Patrick Photius'un aslında Bizans'ın baş patriği olduğunu da biliyoruz. Fakat son döneminde 7 yıl aforoz ediliyor Batı Roma tarafından ve bu Vordonisi adasında izole bir hayata çekiliyor kendisi. Çok iyi bir majisyen aynı zamanda ve felsefi düşünür. Saygı duyulan bir insan. Satır Tapınağı yapılıyor aslında Vordonisi adasında. Satır büyü ve kehanet tanrısı paganların ama bu Satır Tapınağı aynı zamanda kilise olarak da gösteriliyor. Patrick Photius daha iyi cil gösterebilmek için Hristiyanlara. Aynı zamanda tam karşıda Küçükyılda Bostancı tarafında bir Satır Tapınağı ya da kilisesi, her ikisi de aynı aslında, o da yapılıyor. Ve yer altından suyun altından da tünel kazılıyor. Bu iki Satır Tapınağı arasında ya da kilisesi arasında ve deniz altında bir iletişim var karaya doğru. Vordonisi adası zaten çok yakın kıyıya. Daha sonra Patrick Photius öldükten sonra bu tapınağa gömülüyor. Aradan yıllar geçiyor. 1010 yılında çok büyük bir zelzele ile İstanbul depremi ile birlikte Vordonisi adası suların altına gömülüyor. Tabii ki Satır Tapınağı yani Patrick Photius'un da mezarı suyun altında kalıyor. Ancak alttan tünel olduğu için onun mezarı, kemikleri karşıdaki Satır Kilisesi'ne götürülüyor ve bu gizleniyor. Aradan yıllar geçiyor. 1054 yılında Katolik ve Ortodokslar Ayasofya'da yapılan bir toplantı sonucunda çok büyük kavgalarla ayrılıyorlar. Ondan sonra Katoliklerle Ortodokslar arasında inanılmaz çatışmalar, savaşlar ortaya çıkmaya başlıyor. 1254'te ise Venedik'te çok zengin Kara Şövalye denilen tacir Henrik Dandolo yönetiminde Katolik ordusu Kudüs'e gitme bahanesiyle çıkıp yola İstanbul'u istila ediyor. Peygamberimiz Deccal'ı anlatırken demiş ki Deccal İstanbul fethi sırasında ortaya çıkar. Yıllar boyunca bu İstanbul'un fethini böyle dediği için hadiste Peygamberimizin Fatih Sultan Mehmet'e bir takım yakıştırmalar yaptılar. Ancak burada söylenilen İstanbul'un fethi aslında Katoliklerin İstanbul'u istila etmesi konusu. Henrik Dandolo yönetimindeki bu Katolik ordusu İstanbul'u yakıp yıkmış, kadınlara tecavüz etmiş, 30.000 kişiden fazla Ayasofya'nın etrafında insanı öldürmüş, işkenceler yapmış. Latin istilası ve Henrik Dandolo kör aslında. Bir gözü tamamen kör, diğer gözü az görüyor. Aynı Deccal tasvirinde olduğu gibi. Yani Deccal'ın yeniden bedenlenme olayı aslında. Daha önceki bedenlenmeleri aslında bu Latin istilasındaki Henrik Dandolo ve bir tanesini de ben Neron yani diğer Deccal'ın bedenlenmesi olarak gördüm. Çünkü Peygamberimiz aynı betimlediği kişi Neron'a da benziyor. Neron da kendi halkını yakan, altın sarayını yapmak için kendi halkını yakan bir varlık. İnsan demiyorum. Ben her ikisine de. Peki günümüzdeki Deccal yapay zekanın oluşturduğu bir varlık olabilir mi? Evet. Henrik Dandolo'ya da. Her ikisi de çok büyük vahşetler yapmışlar. Ve bu Dandolo yukarıdan nasıl öldürüldüğünü insanları yakmış, onları seyretmiş. Ayasofya'nın etrafında işkence yapılmış. Bu çok uzun bir süre. Bu Roma, Doğu Roma ya da Bizanslıların hafızasına yer etmiş bu olaylar. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in gelip İstanbul'u almasına bile razı olmuşlar. Yeter ki Katoliklerden kurtulalım diye. Ardından zaman geçiyor. Henrik Dandolo ölüyor 1 yıl sonra İstanbul'u istila ettikten sonra ve bir vasiyeti var. O da şu: beni Ayasofya'nın içine gömün. O kadar imparatorlar varken Ayasofya'nın içine gömülen tek varlık bu Henrik Dandolo. Tabii bu çok üzücü bir durum. Böyle bir insanın
Ayasofya içinde ve Ayasofya eskiden bir Artemis tapınağı. Onun üstüne kurulmuş ve çok uzun zaman da dünyanın en büyük yapısı olmuş. Muazzam bir yapıt. Matematik dehaları yapmış öyle mimarlar. 1900'ler ile 1000 yıl arasında, tam tarihten emin değilim, o sırada Avar Türklerinden bir komutan bu arada Ayasofya'yı ziyaret ediyor ve yine Kelt kültürüne ait onlar da Ayasofya'yı ziyaret sırasında inançlarının ortak olduğu oradaki dini çevreler tarafından anlaşılıyor. Güzel bir ortam oluşuyor ve bu komutan oradaki mermerin üstüne runik alfabeyle tersten okunması, biliyorsunuz, Orhun yazıtları gibi, o şekilde kazıyor mermerin üstüne ve şunu yazıyor: burada Tanrı'nın ruhları yatıyor. Aynı zamanda savaş miğferinde Ayasofya'nın hazinesini hediye ediyor. Bunun da bir anlamı var. Majik olarak kullanılan bir takım giysiler olabilir, eşyalar olabilir ve bunlar saklanır daha sonra. Aradan zaman geçiyor. 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethediyor. Ardından mezarı açtırıyor. Merak ediyor burada kim yatıyor diye. Anlatıyorlar kim olduğunu. Açıyorlar, bakıyorlar, mezar boş. Bir tane miğfer içinde. Meğer bu Avar komutanın miğferini oraya koymuşlar. Bunun sembolik bir anlamı var. Fakat daha sonra 1268'de Bizanslılar tekrar Katoliklerden İstanbul'u geri alıyor. Ona dönelim. Henrik Dandolo'nun da kemiklerini Venedik'e iade ediyorlar. Denilen bu. Bazısının dediği kemiklerini kırıp boğaza atmışlar. İçi boş Fatih'in bulduğunda. Bir tek bu miğfer var. O sırada da Bellini denilen meşhur bir Venedikli ressam, aynı zamanda diplomat, İstanbul'da bulunuyor. Tabii bunların hepsi planlı gönderilmiş. Yani Katolikler bilerek, isteyerek onu oraya göndermişler, elçi gibi. Diyor ki Fatih'e, sizin portrenizi yapabilir miyim? O meşhur bilinen portre var ya, kabul ediyor Fatih. Portresini yaptırtıyor. Çok memnun kalıyor Fatih Sultan Mehmet. Dile benden ne dilersen diyor. Bellini'nin tek istediği şey var. Bu savaş miğferi. Ve Fatih de bu savaş miğferini veriyor. O da Venedik'e bunu geri götürüyor. Şimdi bu konuları bilenler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Majik bir durum. Mezar boş. 1853'te Abdülhamit döneminde mezar tekrar açılıyor ve mezar dolu. Daha önce Fatih Sultan Mehmet zamanında boş olan mezar kayıtlar da edilmiş. 1853'te dolu olarak çıkıyor. Peki bu mezarın içinde yatan kişi kimdir acaba? Şimdi bu konuda bir takım duru görü olayları yaşıyorum ben. Soru sorduğum zaman vizyoner olarak bazen görüyorum. Bunu da içselleştirdiğim zaman şunu gördüm. Siz de bakabilirsiniz. O mezarın içinde Henrik Dandolo'nun mezarının içinde yatan kişi, kemikler Patrick Fotoyus'a ait. Çünkü bu kemiklerin anlamı var. Katoliklerle Ortodokslar 2054'te, yani 1054 yılında ayrılmış olan Katolikler ile Ortodoksların ayrılmalarının 1000. yılında 2054'te tekrar birleşecekler ve bunun içinde çok büyük hazırlıklar yapılıyor. Kendilerinin istediği yönde oluşturmak üzere eski belgeleri, mesela Hakkari'de bir mağaranın içinde bulunmuş olan Hz. İsa'nın 4 nüshasından biri, ilk İncil'in, onu değiştirmek istiyorlar. Ve insanlığın, Hristiyanlığın ilk zamanlarındaki gibi bu bilgiyi bilmesini istemiyorlar. Patrick Fotoyus, Katolikler için de Ortodokslar için de çok önemli bir isim. Katolik ve Ortodoksların ayrılmadan önceki ilk Hristiyanlık dönemindeki çok önemli bir kişi. Bu bilgi bende oluştu. Özellikle Hristiyanlık camiası, daha doğrusu dünyayı ilgilendiren bir konu bu önümüzdeki dönemde. Dünyayı yöneten güçler için çok önemli olacak. İstanbul ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ben kaderinin değişeceğini, çok büyük değişimler yaşayacağını, dönüşümler yaşayacağını ve Türkiye'nin yerinin altındaki zenginliklerin de ortaya çıkacağını net olarak görüyorum. Bildiğiniz durumun arkasında farklı bir durum var. Her anlamda. Ayasofya'nın da altında Süleyman'ın yüzüğü dahil. Ayı sandığı dahil. Henrik Dandolo zamanında da bu kaçırılmıştır.
bir kısmı kalmıştır, bulamamışlardır. Yeniçerilerin ve Volcan Voyvoda'nın da bu işlerde parmağının olma ihtimali yüksektir. Ayasofya'nın altında acaba neler var? Önümüzdeki dönemde doğru kişiler açarsa bulunabilir. Malum bir doğru kişi. O yüzden Türkiye önümüzdeki dönemde dünyanın merkezlerinden biri olacaktır inşallah. Çünkü çok büyük zenginlikler ortaya çıkacak ama bunun paylaşma döneminde de sorunlar yaşanabilir. Bir kere orası droidlerin bu Patrick Fathius zamanında da ciddi maji ritüellerinin yapıldığı dikili taş, onun da olduğu bir bölge. Daha sonra kabalistlerin de o bölgelerde ritüellere devam ettikleri, özellikle dikili taşın etrafında, ayın dolunay olduğu gecelerde, ama bu sadece pozitif tarafın değil, negatif tarafın da çok ritüeller yaptığı bir bölge. Dikili taş bölgesi, bilirsiniz. Ama onlar kendilerine tabii negatif demedikleri için ayrılıkta olan herkes bence şeytan tarafındadır. Birlikten ayrılmak şeytan yolunda gitmektir. Dolayısıyla Ayasofya'nın da bulunduğu bölgenin bu sırlarını bilen, yerin altında da hala majik pek çok eşyanın da bulunduğunu ve Vordonisi ile alakalı olduğunu, bir kısmının o bölgede saklandığını ya da büyük bir kısmını Vordonisi'den suyun altından tünellerle karşıya geçirip Ayasofya'nın altına saklandığı malum bir durum. Bazılarının bildiği. Bunlar ortaya çıkacaktır. Çok ciddi maji de kullanacakları ilk başta Hazreti Süleyman'dan gelen pek çok maji, büyü üretecek eşyalar bunların elinde olma ihtimali yüksek. Daha doğrusu var. Bunlardan bazısı o 14 tane Süleyman yüzüğü diye biliniyor. 14 olduğu söyleniyor. Onları getirmiş olmaları çok muhtemel. Kristallere ihtiyaçları var. Ayrıca Delphi Tapınağı ile ilgili oradan elde ettikleri, droidlerden elde ettikleri çok fazla malzeme ve bilgi var. Kahinelerden, şifacılıkla ilgili. Aynı zamanda demonları kullanarak maji yapma sanatını da iyi biliyorlar. Geceliğin asla o adada kimse kalmak istememişti. Kötücül varlıklar, şeytanlar, kafir cinler, demonlar geceliğin ayaklanırlar. Ayla birlikte. Ayın etkisiyle faaliyete geçerler. Yarasa gibi varlıklar ya da bazı böcek türleri de buna dahil. Ritüellerde maji çalışmaları da gece yapılıyor. Sibil tabletleri, Kibele ile ilgili boyutlar arası kapı. Kibele neydi? Kıble. Kıble boyutlar arası kapıdır. Ve Kibele olanlarda bir tane değil. Yani kıble olanlarda bir tane değil bu boyutlar arası kapılar. Kudüs'te de var, Mekke'de de var, Eskişehir'de de var. Tabletlerde ne vardı? Nasıl maji yapılacağı. Başka bölgelerde de var arkadaşlar. Bir tane değil, dünyanın pek çok yerinde. Yöntemler var. Derilere de yazmışlar, taşlara da yazmışlar. Kaçırmışlar, küreleri kullanarak da yine zamanda yolculuk için kullanıyorlar ya da ayı sandığı gibi. Ayı sandıkları da bir tane değil bu arada. Bunu da biliyorsunuzdur. Küreleri sadece büyü için değil, bir şeyleri yaratmak için de kullanmışlar. Yerin altından, denizin altından kaçırmışlar. Vordonisi batmadan önce de mutlaka kaçırmışlardır. Normal yollardan da götürmüş olmaları muhtemel. Ayasofya'da saklamaları bazı çok özel şeyleri Vordonisi'de değil de Ayasofya'da imparatorun gözetiminde saklamış olmaları çok muhtemel. Patrick Fathius aynı zamanda baş Patrick, yani imparatora bağlı çalışıyor. Hatta akrabası, annesinin akrabası. O yüzden Ayasofya'da merkez olduğu için en değerli şeyleri Ayasofya'nın dehlizlerinde saklamış olmaları doğru görünüyor. Ama Vordonisi battıktan sonra da suyun altındaki o tünelden karşı Satir tapınağına pek çok şey kaçırmışlar. Belki şu anda bile kullanıyorlar. Kabalistler veya arka taraftaki derin bir takım insanlar demeyeyim, varlıklar da bunun içinde. Suyun altında da var, şehrin altında da var. Her yer dolu.
İstanbul'un altı zaten çok dolu. Bütün şehrin altı dolu. Hazreti Süleyman'ın tayi zaman tayi mekan yapabildiğini biliyoruz. Bunu yaparak Belkıs'ın tahtının İstanbul'da Ayasofya'nın altında eğer bulunursa buna da hiç şaşmayacağım. Hazreti Süleyman sadece bu bölgelerde değil, Kudüs'te değil, İstanbul'da değil, Manisa'da değil, aynı zamanda Orta Asya'da da Süleyman'ın yeri diye bilinen bir dağ var. Böyle dümdüz uçurum gibi bir dağdan bahsediyoruz. Anlayacağınız Süleyman'la ilgili pek çok şey zaman içinde bulunacaktır. Ayasofya'nın da altında bulunacaktır. Belki bir ayı sandığı da Manisa Spil'de bulunur. Bir tanesi de Süleyman Dağı'nda Orta Asya'da bulunur. Hatta Topkapı Sarayı'nın olduğu yerde Süleyman'ın sarayının olduğu ve Belkıs'ın tahtının oraya ışınlandığı bile söylenebilir. Perdelerimiz kalkıyor hepimizin çok şükür. Uçtun dediniz yine ama özellikle Osmanlı'nın batışı ile ilgili çok fazla sır var. Belki ileride açarız. Layık olan sırların kapısını açar. Biz de görürüz. Kısmet olursa Allah'ın ordusunda da oluruz inşallah. Allah azmını versin. Farklı konulara değinmeye devam edeceğiz. ...27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın. Kayıp bilgiler, gizli katman, derin gerçekler, bilinmeyen dosyalar, metafizik arşiv, kadim sırlar. Ay ve güneş tutulmalarının sırrı, burçların arkasındaki program, cinlerin burç okuması, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in neden var oldukları, kıyamet alametleri, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 21 sayıları, 7 uyurlar ve şahmeran gerçekleri, Gargat ağacı ve kıyamet ilişkisi, 2030 olası senaryolar, Ab-ı Hayat şifresi, Adolf Hitler'in metafizik sırları, Ahit sandığının sırrı, Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman, Hazreti Süleyman'ın cinlerle iletişimi. Şiva, Aksaçlılar, Hatay Amik Ovası'nda ne saklı, Anunnakiler. Melekler kaç sınıfa ayrılır, cinlerin yaşamları, cinler insan bedenine nasıl girer, cinlerin isimleri, cinlerin tüm hayatı, aynaların geçiş noktası. Astral seyahat, kanal olma hakkında her şey, kına yakılmasının anlamı, cinlerin define buldurması, cinler şifacılıkta kullanılır mı? Cinlerin altın merakının sebebi, Codex Gigas şeytan İncil'i, Çin, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal ilişkisi, tılsım nedir ve çeşitleri, büyü nedir ve çeşitleri, metafizik istihbarat, Dikili Taş, Ayasofya ve İstanbul'un tılsımları, istihbarat savaşları, Kabala'nın 72 isimli uygulaması, Kabe'nin sırları, Kaf Dağı ve gidilen kapılar, Kapadokya'nın varlık sebebi, Karabasan, çöp evlerin anlamı, toplumda yaşanan cinnet olaylarının perde arkası. Atlantis ve Mu, Kenzül Arş duası ve sırları, korkunun nedeni, Lokman Hekim, görünmezlik nasıl oluyor, cinler nasıl bedenlenir? Cin insan melezi var mı? Metafizik zihin kontrolü, İsrafil, Mikail ve Azrail, vampirler ve hikayeleri, muallak taşı, Mısır piramitlerinin sırrı, nazar değmesi, Nikola Tesla ve Atatürk'ün ilişkisi, Pers ölümsüzleri, Piri Reis'in haritasının şifresi, ruhlar alemi hakkında her şey, rüya neden görüyorsunuz? Tapınak şövalyelerinin bilinmeyenleri, Türkiye'deki Torium, Elon Musk kim, Vefk nedir, çeşitleri, Yahya Efendi'nin hikayesi ve sırrı, Yecüc Mecüc hakkında bilmedikleriniz, büyü nedir, filmlerdeki metafizik bilgiler, Hitit ve Frigya, Illuminati, Masonlar, Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa ilişkisi, Diatlov geçidi, Celceliotiye ve cinler hakkında bilinmeyenler, dişi ve erilin bitmeyen kavgası, cinnet geçirmek nedir? Böyle buyurdu Zerdüş, derin ekonomik kriz. Bu konular hakkında sizin yaşadığınız olaylar varsa lütfen yorumlara da yazın. 27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın diyoruz. Hepinizi bekliyorum.